Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yine gece 3.30 yeni kahramanlar geldi ve biz gece 3.30 ekibi Emre abi, Uğur ve ben iş başındayız. Abi şey diye bir söz var ya biliyor musun? Çok Hangisi abi? ergence gelecek ama neydi? Şey diyordu. Ben gecenin dördü beşiyim mi ne falan filan diyordu. Yani Aranızda şimdi bilen var biraz mı? Aranızdan en genci ben yani, olduğum için. Tamam, bilen arkadaşlar yani yorumlarda beni yalnız bırakmasınlar. Biz hemen konumuza gelelim. Bugün yeni 3 kahramanımız geldi Emre abi. evet. Evet. Ee, Şimdi nişancı, mızrakçı ve piyade inceleyeceğiz. Yeteneklerine bakacağız, istatistiklerine bakacağız, arena yeteneklerine bakacağız. Bir de tiplerine bakarız Emre abi. Nişancı ile başlayalım mı? Yani başlayalım şöyle, zaten son gelen gen olduğu için bir de yeni geldi. En güçlü kahramanlar diyebiliriz bunlar için. Aynen öyle. İstatistikleri de en yüksek kahramanlar diyebiliriz. Yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki. Ya şöyle bakalım. 1110 direkt 5 yıldız istatistiği. Bir önceki gene baktığımızda 940 abi. Yani 170 istatistik artmış direkt. Doğru hesapladım değil mi? Devasa farklar ya. Bir suskunluk Doğru doğru. geldi. Tamam. Direkt Doğru, kafadan ben de söyledim. hesapladım. Tamam. Şimdi şey diyeceğim. Neydi onun adı? Bir tık bana şey gibi geldi ya. LoL'de Annie var. Ne alaka diyeceksiniz. Kırmızı başlıklı kız şeyine vermişler. Mızrakçıya geldiğimizde bu da Thresh'i andırıyor. Fener olduğu için. Bu da Garen çakması bir şey. Elindeki kılıç tam Garen kılıcına benziyor. Demasyacılar bilir. Her neyse. Tekrardan nişancıya döndüm. Ne diyorsun abi nişancımıza? Yani nişancının görüntüsü biraz cici olmuş. Biraz cici olmuş ama ben yeteneğine bunun önceden bir baktım. Çok fena can yakan bir cici kız abi. İşte cici kızın yeteneklerine Şöyle bakmak sana lazım. ilk sefer yeteneğini göstereyim. Ne kadar can yakıcı olduğuna bak abi. Of. Yeni seferberliğe katılım kahramanımız geldi. Oo. %25. Direkt öldürücülük veriyor. Evet. Efsane bir şey bu. Yani tabi biz gen ona gelmemize daha belki yıl var ama insanı bir heyecanlandırmıyor değil. İkinci yeteneğe geçiyorum. Bunun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Yani oyundaki en iyi istediğimiz şeylerden bir tanesi kesinlikle. Çok seviyorum. İkinci yeteneğimiz bu arada isimleri çok saçma sapan ya. Bianchet mi denir buna artık? Doğru okunuşunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Yani hiç o Bianchet'in riske girmedim. Hiç değil o mi? riske girmeyip sen ismini hiç telaffuz etmedim. Bianchet'in nişancıları diyor abi her 3 turda bir tane kristal bıçağı fırlatarak hedefleri %15 ekstra hasar verir. Maksimumda %75. Yani Çok çok iyi abi. Zaten ihtimale baktığımızda 3 turda bir her tur neredeyse %25 gibi düşünürsek bence 25. inanılmaz iyi bir yetenek 2'de. katılıyorum. Bence de şansa Her, dayalı değil. Her türlü değil. gayet Her güzel. iki yeteneği de çok iyi. Aynen öyle. Şeye Üçüncü çöp çıkmaz umarım. 3'e bakalım. Bianchet'in hedefleri uzaktan indirme uzmanlığı ve üstün liderliği sayesinde onun nişancıları her iki saldırıda bir düşman mızrakçılarına %40 hasar vuruyor ve düşman nişancılarına %20 hasar vuruyor. Of Yani bence çok çok of. iyi abi. Direkt mızrakçıya hasar ve nişancıya hasar olması ve oranlar da kötü değil. Şuradaki iki saldırıda bir şunu %20'ye düşürdüğünü varsayarsak yine çok çok iyi bence. Bence de çok iyi. Yani inanılmaz es arttı diyebiliriz ya bu kahramana bence sefer yetenekleri için. Kahramanlar da efsane Kesinlikle bir keyif verir kesinlikle. yani ha. Aynen ve şöyle güzel bir haberim var düşük yatırımlı oyuncu arkadaşlarım. Bu kahraman Çarkıfelek kahramanı. Hepinizde 5 yıldız olacak. Evet, arena yeteneklerine bak geçtim abi. Bianchet'in modifiye misket tüfeği anında 3 hedefi vurarak saldırı %280 hasar vuruyormuş ve de 5 saniye boyunca onların iyileşmesini önlüyormuş. Hem hasar vuruyor 3 hedefe aynı anda %280 hem de o 3 hedefe debuff atıyor ve iyileştirme etkilerini önlüyor. İkinci yeteneğe geçtim. Bianchet'in alay bozanı ile kristal parçaları ateşleyerek alandaki hedeflere %140 alan etkili hasarı. Güzel. Zaten artık belli bir genden sonra neredeyse her kahramana alan hasarı veriyorlar ve nişancı çok iyi. 3 %50 hasar artışı neymiş? Hedefin sağlığı azaldıkça daha fazla hasar verir ve bu artış en fazla %50 olur.
Bu bence boş bir yetenek. Bunu zaten nişancıyı önde kullanmıyorsun. Arkada da zaten %50 cana indiği anda bu muhtemelen tek yiyecek. O yüzden üçüncü yeteneği rezalet kötü bence. Yani ama diğer yetenekleri çok iyi Çağrı. Diğer yetenekler iyi. Üçüncüsü bence F, yani kötü, ama diğer iki yeteneği, arena yeteneği gayet iyi. Yani keşifte bilmem de seferberlikte çok iyi. Kesinlikle. Silahda şey olursa bunun, silahda saldırıda olursa tadından yalnız Gwen şeyi aldım. Gwen vibe'ı aldım bunda ya ben. Evet, evet, inanılmaz iyi. Ya acaba bunun silahı neyde çalışıyordu ya? Şuradan da göremiyoruz kahramanı açmadan. Ee, Detaylarda falan yok değil Şu an mi? hiç kimse göremiyor. Ama bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Niye biliyor musun Uğur? Şeyden dolayı. Mesela ben bunun çarkıfelek olduğunu nasıl hesapladım? Gen 7'de Bradley varsa üçgen sonra tekrar bu geliyor. Burada Bradley yok. Wayne savunmada abi. Bradley de şeyde savunmada. Savunmada. Gen 8 saldırıda. Sonra Gen 9 Gen 10 yine savunmada o zaman. Dur bir dakika. Şu geriden gelelim. Line savunma abi. Line'dan sonra Gwen'e geçiyor. Saldırıya geçiyor. Sonra abi savunma, savunma. Yani iki savunma bir saldırı gittiğini varsayarsak saldırı savunma oluyor o zaman. Yani doğru Hmm. hesapladıysam bunun silahı savunmada çalışacak. Eğer bilen bir arkadaş varsa yorumlara yazıp düzeltelim arkadaşlar. Ya hesabı bu şekilde yaptım. Neyse, ikinci kahramanımıza mızrakçıya geçtim. Yeteneklerine bakıyorum. Sefer yeteneğiyle başlayalım. Bunlara bakmadım bu arada. Bir sis bombası atıp düşmanların görüşünü kısıtlayarak tüm düşmanların birlik saldırısını %20 azaltıyor. Yani güzel. Çok iyi. Defansif. Bence iyi Ee, değil. Yani %25 olsa %20 bak kullanmış gibi oluyorsun ama abi. ya genelde burada %25'i biz zaten alıyoruz ya abi. Jesse'den, Patrick'ten, şundan bundan. O yüzden katılımcı olarak şey değil. Bireysel olarak Azaltıyor, artırmıyor ama. tamam. Ya Valis, %20 buff açmış Patrick'le gibi de az. oluyoruz. Vali, %20 buff az mı? Valis Bokun'la aynı gibi bir şey. Yani mor kahramanla aynı buff'ı veriyor gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Valis'i tabii. Ama tabii Evet. biz bunu seferberlikte lider olarak kullanacaklar. Aynen. Aynen. Öyle düşünüyorum. Freya hilal şeklindeki silahla düşmanların korkularını hasat eder. Bir normal saldırı yaptıktan sonra %50 ihtimalle %100 hasar vuruyormuş. Bir normal saldırı atacak da sonra %50 ihtimal devreye girecek de %100 hasar atacak. %100 hasar çok iyi. Yani İhtimal de güzel aslında ama %50 Güzel. ihtimal de güzel, evet. Ama kanka şey olayı gibi, Mia gibi bir nevi. şu an beğenmedim ben Ya bunu. Şu şöyle, an bunu Şimdi, beğenmedim ben Mia, genel olarak. şimdi Mia tetiklenirse yok ediyor, tetiklenmezse çöp oluyor ya. Bunun ikinci aynen yeteneği de öyle. öyle değil mi abi? Evet. Aynen onu diyecektim ama Mia tetiklendiği zaman da önünde kimse duramıyor. Aynen, bu da bunun ikinci yeteneği de tam olarak öyle olmuş. Bu da mızrakçı. Hadi bakalım 3'e geçelim. Alınan dost hasarını %15 düşürüyor. Tamam. Dost birlik hasarını da %15 arttırıyormuş. Peki kime vuruyormuş? Kendi piyadelerinin aldığı hasarı düşürüyor. Kendi nişancılarının vurduğu hasarı da arttırıyor. Kendi piyadelerin ve nişancıların aldığı hasarı hem azaltıyor, verdikleri hasarı da %15 arttırıyor. Yani bu Yani üçüncü güzel. yeteneği işler güzel bir şekilde. İlk iki yeteneği bence güzel değil. Yani tamam. Ya, pek Keş, nişancı kullanmadığımız için atışlarda en azından şu anda. O dönemde de aynı sistem devam eder mi bilmiyorum. bu Devam mızrakçı ederse abi. bu kahraman iş Ha, görmez. tamam, şey Ama yeteneğine diyorsun. Evet, evet. evet evet yeteneği iş Evet. görmez. Tamam, keşfe geçtik. Freya hedefe zincirlerle saldırır. Hedefe ve çevresindeki düşmanlara %280 hasar verir ve hedefte bir iz bırakır. İşaretli hedef saldırıya uğradığında hasarın %80 oranı çevresindeki düşmanlara çok iyi yetenek. Direkt ön hat karakteri yapmışlar mızrakçıyı bir de. Evet. 2'ye geçiyorum. %140 hasar diyor. Zincirliyle vurup bir hedefi zapt ederek ona %140 hasar verir ve 1,5 saniye boyunca onun hareket etmesini önler. Güzel. Ee, Bu ne be? Gerekli saldırıyla kritik oranı. Bu neymiş? Freya'nın hastalığı belirli aralıklarla onu etkileyerek hiddetli bir saldırıya neden olup kritik oranını her 8 saldırıda her 4'e düşüyor. Her 4 saldırı başına %100 artar. İnanılmaz iyi bir yakıncı dövüşçü yapmışlar abi bundan.
Daha önce böyle Ama yakın 8 saldırı. yok 4 saldırıya düşüyor ya kanka yeteneği full olduğunda. Hı. Her 4 saldırıda bir %100 kritik alacak. Her Çok iyi. dördüncü vuruşu şey olacak işte. Kritik olacak. Abi, dört vuruş dayanması lazım ama. Aynen. Ama işte 4 vuruş, 4 yetenek dayanacak. Bir de alan skill'i yok hiç arena için. 4 yetenek değil ya kanka. 400 vuruş. Normal saldırı diyor bak. Her 400 vuruşta bir Hı. %100 daha fazla kritik vuracak işte. Yani güzel bir yakın dövüşçü olmuş bence. Bunun da silahının ne olduğunu bilmiyoruz. Hesaplamaya geçmeyeceğim. Bir öncekini hesapladım. Yanlış hesapladıysam patlarız. Siz bunu bu şekilde hesaplarsınız arkadaşlar. Şimdi geldik Garen'imize yani Gregory. Bir öncekinin ismi neydi ya? Ha Freya'ydı tamam. Gregory'ye geldik. İlk yeteneğine bakıyorum abi. Birliklerin sahip olduklarını bile bilmedikleri becerileri besleyerek tüm birliklerin saldırısını %15, savunmasını da %10 arttırıyor. Hem saldırı hem savunma vermiş abi. İlk yetenekte. Güzel. İyi bence. 2'ye geçtim. %25 kritik veriyor direkt ve tüm birliklere veriyor. Bence tertemiz. %25 Çok iyi. kritik. Ama işte piyadede istediğimiz bir şey mi ondan emin olamadım. Bir tık karma Saldırı için hibrit bu. yapmışlar aynen. Geçime savunma hatları oluşarak piyadelerin aldığı hasarı %20. Bak buradaki saldırı şeylerini bu en altta da %20 piyade savunması vererek dengelemeye çalışmışlar. Bence güzel olmuş. Farklı bir kahraman. Güzel. Bu savunmada öldürücülük veriyor arkadaşlar. Buna baktım. Yani özel silah savunmada öldürücülük veriyor. Hasar artışı %140 ne yapıyormuş arenada? Hazırlayıp hiddetli bir saldırı yaparak alan etkili %140 hasar veriyor ve düşmanları geriye itiyor ve sersemletiyor. Natalya diyebilir miyiz abi? Evet, Yani diyebilirim. sersemletmesi iyi. Değil mi? Geriye itiyor falan. Natalya da öyle yapıyordu diye hatırlıyorum. Saldırısı önemli değil de sersemletmesi güzel. Gregory büyük kılıçla bir savunma pozisyonu geçerek alınan hasarı %50 işte 50 ihtimalle yarı yarıya düşürür. Yani güzel. Savunma da eklemişler hemen düşmesin diye. Ölse de değerleri yaşamaya devam eder ve yenildikten sonraki 5 saniye boyunca tüm dost birliklerin saldırısını %24 arttırır. Güzel. Bak bu çok iyi abi. Piyade önden ölüyor ya. Çok iyiymiş. Aynen. Öldüğü anda arka taraftaki tüm birlikler %24 daha fazla hasar vuracak. Gayet iyi bir kahraman bence. Çok iyi. Yani, Oyuncular da şimdi 3 kahraman almak için şimdiden birikimlerini yapsınlar. aynen öyle. Şuradan hatta şeye bakalım. Piyademize bakabiliriz. Diğerlerini göremiyoruz ama şu şekilde silahına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Savunmacı birlikte. Zaten hiçbir piyade saldırıda çalışmıyor silah. Hepsi savunmada. Geronimo ve Natalya dışında. Burada da savunma yaparken %15 öldürücülük eklenecek. Oranlar ve statlar böyle. Çok iyi ya. Gayet iyi. Çok iyi bence de Çağrı. Aynen öyle. Güzel kahramanlar. Şeye şuradan bakabiliyor muyuz? Pardon. Kahraman gücüne. Kaça çıkıyor? Gregory ile 22 milyon 23 milyona çıkıyor abi. Full değil mi bunun peki şeyi? Fulldur ya. O zaman bu Bence de fulldür. Adam vali olmuş Çağrı baksana. Adam He. vali olmuş vali. Tabii. Ya bunlar bir ara şey yapıyorlardı çünkü para yatırmayı falan bırakmışlardı abi. O yüzden diyorum. Ya bu tam full artı full değil diye biliyorum. Bakalım hatta. Ondan biraz çıktı ama bak 100 100 120 nişancısına nerede? Burada bak 120 kolluğu basmamış bile. Ya da takmamış mı? Basmıştır ya. Ha Bak, şurada. kolluk yerinde takılı Kolluk burada. 99. 99'da kalmış. Aynen. Bunlar da 120. Tam full hesap ya. Şunu sadece 100 yapmamış yani. Yazık mitili bitmiş çocuğun görüyor musun? Emre abi. Evet. Garibim. Arkadaşlar bağışlarınızı Aynen bak. desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşın mitilini tamamlayalım. Neyse şaka maka bir yana. Ben çok beğendim abi. Üç kahraman da ayrı ayrı bayıldım yani. Her birinin farklı farklı özellikleri var. Gayet güzel bence. Siz ne diyorsunuz? Fikirlerinizi alayım yavaş yavaş bitirelim. Yani ben 3 kahraman da çok beğendim. Özellikleri de çok iyi. Ben nişancı ve piyadeyi okeyim de mızrakçıyı ben beğenmedim. Doğru bu çok şey değildi ya. Genel olarak baktığımızda iyi dedik Yani de
Mızrakçı, mesela geldiğimde alacağımı düşünmüyorum. abi mızrakçı diğerlerine göre biraz daha şey. Hani ihtimale bağlı şeyler bizi çok tatmin etmiyor o yüzden. Abi silahına bakacağız. O zaman şey yaparsın Uğur. Kesinlikle silah önemli tabii. O zaman arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.